Herkese merhaba. Bugün hep birlikte vücudumuzun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ve stres dediğimiz şeyin ardındaki inanılmaz biyolojiye, yani vücudumuzun o karmaşık alarm sistemi olan HPA eksenine yakından bakacağız. Yani o bunalmış hissettiğimiz anlarda vücudumuzda aslında neler olup bitiyor? Bu sadece bir duygu mu yoksa elle tutulur, ölçülebilir, gerçek bir fiziksel süreç mi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce ideal durum neymiş ona bakacağız. Sonra alarm sistemimizi tanıyacağız. Alarm susmazsa ne olur onu göreceğiz. Ardından yıkım ve onarım ekiplerinin mücadelesine, bunun domino etkisine ve en sonunda da bütün bunların beynimizin geleceği için ne anlama geldiğine bakacağız. Bir şeyin nasıl bozulduğunu anlamanın en iyi yolu önce normalde nasıl kusursuz çalıştığını bilmektir, değil mi? O yüzden işe vücudumuzun sağlıklı ve dengedeki haliyle başlayalım. Vücudunuzu birbirine bağlı binlerce yaydan oluşan hassas bir ağ gibi düşünün. Herhangi bir yayı çektiğinizde bütün sistem bu gerilimi hisseder. İşte fonksiyonel esneklik bu sistemin bir zorluk karşısında esnedikten sonra hızla ve zahmetsizce eski, dengeli haline dönebilme yeteneğidir. Sağlıklı bir vücudun sırrı tam olarak bu. Tamam, peki bu mükemmel denge bir tehditle karşılaştığında ne oluyor? Vücudun bu tehlikeyi haber veren bir alarm sistemi yok mu? Elbette var. Şimdi o merkezi komuta sistemine, HPA eksenine bakalım. Adı biraz karmaşık gelebilir. Hipotalamo-hipofizer adrenal ekseni ya da kısaca HPA ekseni. Bu, beynimizi, hormon sistemimizi ve bağışıklık sistemimizi birbirine bağlayan bir iletişim ağı. Bu orkestranın şefi ise beynimizdeki hipotalamus. Kendisi hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek en ufak bir tehdidi bile algılayan süper hassas bir sensör gibi. Ve bu sistem bakın nasıl bir domino etkisiyle çalışıyor. İlk olarak hipotalamus bir tehdit algılıyor ve hemen bir haberci molekülü yolluyor. Bu haberci hipofiz bezine ulaşıyor ve onu uyarıyor. Hipofiz bezi de kana başka bir sinyal gönderiyor. Bu sinyalin son durağı böbrek üstü bezlerimiz, yani adrenal bezler. İşte onlar da o meşhur stres hormonu kortizolü sahneye sürüyor. Bütün bu olay saniyeler içinde gerçekleşiyor. Şimdi bu alarm sistemi aslında atalarımızı bir yırtıcıdan kurtarmak gibi kısa süreli, ölümcül tehlikeler için evrimleşmiş müthiş bir mekanizma. Peki ya o yırtıcı hiç gitmiyorsa? Ya alarm hiç susmuyorsa? Modern hayatta olan da tam olarak bu. İşte en can alıcı nokta da burası. Vücudunuz için sonu gelmeyen trafik, ödenmesi gereken faturalar ya da uykusuz bir geceyle vahşi bir hayvanla karşılaşmak arasında biyolojik olarak hiçbir fark yok. Aynı savaş ya da kaç alarmı çalıyor. Ama sorun ne biliyor musunuz? Vahşi hayvan ya sizi yer ya da kaçar gider, olay biter. Ama o modern stres kaynakları, onlar hep orada ve sistemimiz sürekli açık kalmak için tasarlanmadı. Yani asıl mesele trafikte kalmanız değil, vücudunuzun bunu bir tehdit olarak algılayıp alarm düğmesine basması. Bu sürekli aktivasyon haline alostatik yük deniyor. Bunu sürekli kırmızı devirde çalışan bir araba motoru gibi düşünebilirsiniz. Bir süre sonra ne olur? Yıpranır, aşınır, arıza yapar. İşte bu stresin vücudumuzda yarattığı yıpranma payıdır. Peki bu yıpranma hücresel seviyede nasıl gerçekleşiyor? Vücudumuzun içinde bu süreçte başrolü oynayan iki karşıt gücün, iki önemli hormonun bitmek bilmeyen bir mücadelesi var. Tanıştırayım. Bir tarafta kortizol, yani bizim yıkım ekibimiz var. Onun işi acil bir durumda hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapın emrini vermek. Enerji bulmak için kasları, kemikleri parçalamaktan çekinmez. Diğer taraftaysa DHA var. O da bizim inşaat ve onarım ekibimiz. Yıkılanı yapar, eskiyeni yeniler, sistemi güçlendirir. Sağlıklı bir vücutta bu iki ekip mükemmel bir dengeyle çalışır. Ama alarm sürekli çalıyorsa vücut der ki inşaatı unutun, bütün kaynaklar yıkım ekibiyle. İşte denge o zaman bozulur. Şimdi bu grafiğe bir bakın. Dengesizliğin yaşla birlikte nasıl değiştiğini çok net gösteriyor. Gençken onarım ekibimiz gayet güçlüyken, yaşlandıkça yıkım ekibimiz kortizol yönetimi ele alıyor. Makas fena halde açılıyor ve vücut sürekli bir yıkım moduna giriyor. Peki kronik stres ne yapıyor? İşte bu süreci, yani bir nevi yaşlanmayı adeta gaz pedalına basarak hızlandırıyor. Peki terazi kalıcı olarak yıkım tarafına doğru eğildiğinde ne oluyor? İşte o zaman domino taşları birer birer devrilmeye başlıyor ve etkileri bütün vücuda yayılıyor.
Bu sadece tek bir organı etkileyen bir durum değil. Bu bir zincirleme reaksiyon. Bağışıklık sisteminiz zayıflıyor, daha kolay hastalanıyorsunuz, sindiriminiz alt üst oluyor, vücudunuz insüline direnmeye başlıyor ve özellikle karın bölgesinde yağ depoluyor, kaslarınız eriyor, kemikleriniz zayıflıyor, tansiyonunuz yükseliyor, tiroid fonksiyonlarınız bozuluyor ve hafızanız size oyunlar oynamaya başlıyor. Bu hormonal dengesizlik neredeyse bütün kronik hastalıkları alttan alta besleyen bir kök neden haline geliyor. İşin daha da kötü yanı bu tek yönlü bir iletişim değil. Yani sadece beyniniz vücudunuza stres altındayız sinyali göndermiyor. Kronik stres bağırsaklarınızda iltihaplanmaya yol açıyor. Sonra o iltihaplı bağırsaklar da beyne bir sinyal yollayıp diyor ki, hey aşağıda durumlar kötü, alarm seviyesini yükselt. Ve böylece kendinizi içinden çıkması giderek zorlaşan bir kısır döngüde buluyorsunuz. Bütün bu domino etkisinin sonunda geldiğimiz yerse belki de hepimiz için en kritik olanı kronik stresin doğrudan beynimize, hafızamıza ve bilişsel geleceğimize olan yıkıcı etkisi. Beynimizde anılarımızı kaydettiğimiz, öğrendiklerimizi depoladığımız bir bölge var. Hipokampus, yani hafızamızın kalesi. Ve bu kalenin çok talihsiz bir özelliği var. Stres hormonu kortizolü adeta bir sünger gibi emen alıcılarla dolu. Bu durum hipokampusu strese karşı aşırı derecede hassas ve savunmasız kılıyor. Ve şunu çok net ifade edelim. Sürekli yüksek kortizol seviyeleri bu beyin hücreleri için düpedüz zehir etkisi yaratır. Bu bir yorum değil, kanıtlanmış biyolojik bir gerçektir. Bakın bu rakam durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yıllar süren bir çalışmada kanlarında sürekli olarak yüksek kortizol seviyeleri bulunan yaşlı bireylerin hafıza merkezlerinin yani hipokampüslerinin hacim olarak %14 küçüldüğü tespit edilmiş. Evet, yanlış duymadınız. Fiziksel olarak küçülüyor. Bu, anahtarları nereye koydum diye düşünmekten çok daha öte bir durum. Beyninizin hayati bir parçasının strese bağlı olarak resmen erimesinden bahsediyoruz. Bu bulgular, depresyon ve hafıza sorunlarına bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Yani HPA eksenindeki bu aktivite artışı, depresyonun sadece bir sonucu ya da belirtisi değil. Aksine bizzat depresyonun ve gelecekte yaşanabilecek bilişsel sorunları tetikleyen ana mekanizmalardan biri. Bu, HPA eksenindeki bozulmanın gelecekteki zihinsel sağlığımız için bir erken uyarı sinyali olabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak tüm bu anlattıklarımız bize şunu gösteriyor. Stres, kafaya takılan soyut bir his değil, tamamen fiziksel, ölçülebilir ve uzun vadeli sonuçları olan biyolojik bir süreç. Peki o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Eğer biz vücudun bu alarm sistemindeki arızayı tespit edebiliyorsak, bugünkü stres tepkilerimizi yönetmek, aslında yarınki zihnimizi, hafızamızı ve bilişsel sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz en önemli şey olabilir mi? Bilimsel veriler bu sorunun cevabının kocaman bir evet olduğunu gösteriyor.